Bugünün tarifi meşhur ay çöreği. Bu çöreğin çıkış hikayesi Fransızların kruvazan tarifiyle bağdaştırılıyor. Bir rivayete göre de Viyana kuşatmasının ardından Viyanalı fırıncılar Türk sancaklarındaki hilalden esinlenerek ay şeklinde çörek yapmaya başlamışlar. Artık ortaya nasıl çıkmışsa çıkmış ama kesinlikle çok iyi olmuş. Genellikle dış kaplamasında mayalı bir hamur kullanılıyor ama biz o halini biraz değiştirdik ve çok daha lezzetli bir kurabiye hamuruyla denedik. Sonuç daha kıtır kıtır bir hamur ve içi yumuşacık çikolatalı bir harç. Kulağa harika geliyor değil mi? Siz de bu tarifi mutlaka deneyin, kesinlikle bana hak vereceksiniz. Tarif detaylarına geçmeden önce kanalımıza halen abone olmadıysanız hemen abone ol tuşuna basarak bizi destekleyebilir. Ayrıca Instagram Binefis hesabında takip alabilirsiniz. Şimdiden aramıza hoş geldiniz. İçinde kullanılacak kek için aslında bayatlamaya yüz tutmuş kek parçalarını buzlukta biriktirip kullanabilirsiniz. Hazır kekle de olur ama ben sizin için bugün bir kek tarifi paylaşacağım. Bu kekle gerçekten harika oluyor. Bunun için yumurtaları derin bir kaseye kırıyoruz. Çok büyük bir kek olmayacak, bu yüzden 2 yumurta yeterli. Üzerine şeker ve vanilya. Çok tatlı sevmiyorsanız şeker miktarını biraz artırabilirsiniz. Çünkü iç harcına çikolata da eklenecek. Tatlı sevmeyen birisine ikisi biraz fazla gelebilir. Benim damak zevkime göre şeker oranı gayet iyi geldi, onu da belirteyim. Şimdi hepsini güzelce çırpıyoruz. Kekimizin güzel olmasını istiyorsak bu çırpma aşamasını kısa tutmamalıyız. Yumurtalı harcın rengi açılıp böyle köpük köpük olmalı. Bunun için ben kendi mikserimde 5-6 dakika kadar çırptım. Bu süre sizin mikserinizin gücüne göre değişecektir. Şimdi sıvıları ekleyelim. Önce sıvı yağ, sonra da süt. Harcı şöyle bir çırpıyoruz. Sıra geldi katılara. Tabii ki her zamanki gibi eleyerek ekliyoruz. Eleğimize unu, kakaoyu ve kabartma tozunu koyuyoruz. Hepsini karıştıra karıştıra kek harcımızı eliyoruz. En son topaklanma kalmayana kadar çırpıyoruz. Unu ekledikten sonra kek harcını fazla çırpmamamız gerektiğini hatırlatırım. Sonuç olarak oldukça cıvık bir kek hamuru oluyor ve bu yüzden de yumuşak dokulu nefis bir kek elde ediyoruz. Şimdi bu harcı altına yağlı kağıt koyduğumuz baton bir kalıba aktarabiliriz. Ben 12'ye 23 santim büyüklüğünde bir kalıp kullandım ve bu keki 175 derecede önce ısıtılmış fırının fan ayarında 35 dakika kadar pişirdim. Pişme sırasında dış kaplamasında kullanacağımız kurabiye hamurunu hazırlayabiliriz. Bunun için derin bir kaseye oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu, pudra şekerini, kabartma tozunu, vanilyayı ve mahlebi koyuyoruz. Ben yarım ölçüden yapacağım için bir yumurtanın yarısını kullanacağım. Bu yüzden bir yumurtayı çırpıp yarısını hamura ekliyorum. Kalanını da üstünde kullanmak üzere ayırabiliriz. Bu arada yarım ölçü dediğime bakmayın. İdeal büyüklükte 10 adet ay çöreği çıkıyor. Bu size yeterli gelmezse kurabiye hamuru ölçüsünü 2 katına çıkartabilirsiniz. İç harcı artırmanıza gerek yok bence. Harç benim verdiğim ölçülerde zaten artıyor. Tüm malzemeleri önce biraz karıştırıyoruz. Ben toplamda 380 gram un kullandım. Ama tabii ki bu miktar kullanılan unun markasına ve yumurtanın büyüklüğüne göre, hatta yoğurdun ne kadar sulu olduğuna göre bile değişir. Bu yüzden unu azar azar ekliyoruz ve yumuşak dokulu ama kesinlikle ele yapışmayan bir kurabiye hamuru elde ediyoruz. Tüm kurabiye hamurlarında olduğu gibi bu hamuru da dolapta biraz bekletsek iyi olur. Böylece biraz katılaşıp daha kolay çalışılabilir hale gelsin.
Bu sırada kek de pişti ve biraz ılıdı. Dokusu ve tadı muhteşem. Şimdi bu keki bir kaseye ufalayacağız ama öncesinde böyle dilimleyelim ki hem içi daha kolay soğusun hem de parçalaması daha kolay olsun. Bu kekin tamamı yaklaşık 350 gram ağırlığında geldi. Normalde bu ölçü aslında benim verdiğim kurabiye hamuruna oranla biraz artıyor. Ama iç harcı o kadar güzel ki ben kekin tamamıyla bir harç hazırlayıp artanını da yuvarlayarak çikolataya, fındığa veya kakaoya buluyorum ve bu şekilde çok lezzetli trüfler elde ediyorum. Siz isterseniz bu ölçünün 3'te 2'sini de kullanabilirsiniz. Bu şekilde fazla yetecektir zaten. Harcın içinde büyük kek parçaları kalmamasına dikkat edin. Sıra iç harcını lezzetlendirmek için ne yapabiliriz kısmında. Tabii ki fındık, ceviz ya da ikisi birden. Ve de rengini koyulaştırmak için biraz kakao. Çikolatasız asla. Ben Nutella tercih ettim. Siz tadını sevdiğiniz başka bir markada kullanabilirsiniz tabii. Nutella yerine normal çikolata da ekleyebilirsiniz. Ama harcı biraz daha sertleştireceği için eklenmesi gereken süt miktarını artırmanız gerekebilir. Ben ay çöreğine tarçını çok yakıştırıyorum. Ve çikolatanın en güzel eşlikçisi portakal kabuğu. Portakalın sadece turuncu kısımlarını rendeleyin. Beyaz kısımları acı bir tat veriyor. Bu harcın kıvamını süt ekleyerek tutturuyoruz. Ne kadar süt ekleyeceğinize harcın kıvamına göre siz karar vermelisiniz. Kullandığınız kekin dokusu, çikolata, içine eklediğiniz diğer malzemeler bu sonucu etkileyecektir. Ben bu ölçülerde toplam 100 milim süt ekledim ama gördüğünüz gibi hepsini birden koymuyorum. Azar azar ekleyip harcın köfte yapılabilecek kıvama gelip gelmemesine göre daha fazla süt ekleyip eklemeyeceğime karar veriyorum. Bu harçtan şimdi uzun köfteler oluşturuyoruz. İlk başta ben biraz büyük yapmışım, sonra kurabiye hamuruma göre küçültmek zorunda kaldım. Bence yaklaşık 30-35 gramlık kek köfteleri ideal. Şimdi kurabiye hamurlarını 10 eşit parçaya bölüyoruz. Yaklaşık 65 gramlık hamur parçaları oluşturabilirsiniz. Kurabiye hamurunu yağlı bir kağıt üzerinde merdane yardımıyla açıyoruz. İncelikleri sizin zevkinize kalmış. Ama çok ince bir hamur yaparsanız bu sefer çalışması biraz zorlaşabilir ve hamurda yırtılmalar gerçekleşebilir. Ancak hamurunuz yırtılsa bile bu lezzetini değiştirmez elbette. Kararı size bırakıyorum. Damak zevkinize göre nasıl şekillendireceğinize siz karar verin. Hamuru açtıktan sonra içine köfteyi yerleştirip kapatıyoruz. Daha sonra elimizle yuvarlayıp bu şekilde biraz uzatıyoruz. Benim hamurum ne çok ince ne de çok kalın diyebilirim. Yeterli uzunluğa ulaştığında kıvırıp tepsiye yerleştiriyoruz. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemleri yapıyoruz. Hamuru kapatırken iyi birleştirdiğinizden emin olun. Bazı yerlerde hamurda hafif incelmeler ve yırtılmalar olabilir. Elinizle bu şekilde düzeltebilirsiniz. İç harcı akışkan bir harç olmadığı için pişme sırasında bu yırtılmalar, incelmeler sorun çıkarmayacaktır. Şurada daha önceden ayırdığımız bir miktar yumurta vardı. Ben yazık olmasın diye ay çöreklerin üzerinde bu yumurtayı kullanacağım. Ama tek yumurta sarısı kullanmadığım için üzeri çok kızarmayacaktır. Ama zaten üstüne fındık ya da file badem kullanacağım. Bu yüzden bu durumu önemsemiyorum. İsteyenler sadece yumurta sarısı da kullanabilir. Şimdi süslemeye geçebiliriz. Ben file bademle tüm çöreklerin üzerini kapladım. Kırık fındık da kullanabilirsiniz veya sadece yumurta sarısı kullanıp çatalla çizgiler yapabilirsiniz. Tercih sizin. Hepsi hazırsa bu güzellikleri fırına gönderebiliriz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Tüm evi mis gibi kokutan ay çöreklerimiz hazır. Çay severlerin vazgeçilmezi olabilir.
Bundan sonra bayatlamış keklerinizi asla atmayın. Buzluğunuza koyun, birikince de hemen bu tarifi deneyin ve tabii sonuçları da bize mutlaka yazın. Kekin neli olduğu fark etmez. Harcın tadına ve görüntüsüne bakarak gerekirse çikolata miktarını artırırsınız. Malzeme listesini açıklamalar kısmına gram ve ev ölçüleriyle ekledim. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Tüm tariflerimizden en önce haberdar olabilmek ve hiçbir lezzeti kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarif videomuzda görüşene dek hoşça kalın.